Selamlar aleyküm gönül dostlarım. Bugün kalbinize şifa, ruhunuza huzur olacak çok özel bir hikaye ile beraberiz. Hazırsanız başlayalım. İstanbul'un eski, yokuşlu mahallelerinden biri. Hava buz kesiyor. Kar, yağdı yağacak. Yokuşun başındaki o eski, boyaları dökülmüş 2 katlı evin giriş katında Meryem oturuyordu. Meryem, 3 yıl önce kocasını bir iş kazasında kaybetmiş, 8 yaşındaki oğlu Ömer ve 5 yaşındaki kızı Elif ile hayat mücadelesi veren onurlu bir kadındı. Gündüzleri merdiven siliyor, akşamları eve iş alıp boncuk diziyor ama kirasını bir gün bile aksatmıyordu. Evin içi eskiydi. Pencerelerden soğuk girerdi. Ama Meryem o evi yuva yapmıştı. Sobanın üzerinde her daim kaynayan bir ıhlamur, fırınında pişen bir patates kokusu eksik olmazdı. O akşamda çocuklar sobanın etrafına dizilmiş, Meryem onlara tarhana çorbası içiriyordu. "Anne," dedi küçük Elif, "bu kış kömürümüz bitecek mi yine?" Meryem gülümsedi, kızının saçını okşadı. "Allah büyük kızım, rızkı veren hüdadır, kula minnet eylemem, sen çorbanı iç." Tam o sırada evin huzurunu bıçak gibi kesen o ses duyuldu. Kapı çalıyordu. Ama çalmak denirse, sanki alacaklı gibi, sanki düşman gibi vuruluyordu kapıya. Güm güm güm. Meryem irkildi. Çocuklar korkuyla annelerine sokuldu. "Kim o?" dedi Meryem. Dışarıdan gelen ses, mahallenin en tanıdık ama en sevilmeyen sesiydi. "Aç kapıyı Meryem gelin, benim Hacı Muhsin." Meryem başını örttü, kapıyı açtı. Karşısında Hacı Muhsin duruyordu. Kafasında beyaz takkesi, elinde 99'luk kehribar tesbihi, sırtında kalın paltosuyla duruyordu. Yüzü asıktı. Selam bile vermedi. Ayakkabılarını çıkarmaya tenezzül etmeden eşiğe basıp içeri doğru hamle yaptı. Meryem, "Buyur hacı amca, hayırdır inşallah," dedi tedirginlikle. "Kirayı ayın birinde yatırmıştım ama..." Muhsin, elindeki tesbihi şakırdatarak salona göz gezdirdi. Sobanın sıcaklığı yüzüne vurunca burnunu kıvırdı. "Kira mira değil mesele Meryem," dedi sertçe. "Devir değişti, devir. Ekmek aslanın ağzında değil, midesinde artık." "Anlamadım hacı amca." Muhsin sanki büyük bir lütuf yapıyormuş gibi konuştu. "Bak kızım, 3 senedir oturuyorsun. Sesimi çıkarmadım. Duldur, yetimdir dedim, idare ettim. Ama benim de sabrım taştı. Mahallede kiralar olmuş 15.000, sen bana veriyorsun 3.000. Sadaka mı veriyorsun, kira mı belli değil." Meryem'in başından aşağı kaynar sular döküldü. "Aman hacı amca, ne diyorsun? Ben 3.000'i zor denkleştiriyorum. Merdiven silerek kazanıyorum o parayı. Yasal zam neyse yaptım işte." Muhsin elini havaya kaldırdı, sözünü kesti. "Bana yasa masa anlatma. Burası benim malım. Tapusu bende. Yasa benim karnımı doyurmuyor. Markete gidince yasal zam deyip peynir alamıyorsun." Muhsin odanın ortasında volta atmaya başladı. Gözü çocukların üzerindeki eski hırkalara takıldı ama kalbi sızlamadı. "2 seçeneğin var Meryem," dedi. "Ya kirayı önümüzdeki aydan itibaren 15.000 yaparsın?" Meryem, "Hacı amca imkansız, ben o kadar kazanmıyorum bile," diye atıldı. Muhsin sırıttı. Dişleri sararmıştı. "O zaman ikinci seçenek, evi boşaltacaksın." Meryem dizlerinin üzerine çökecekti neredeyse. Kış günü, kar kapıda. Nereye giderim bu çocuklarla? Okulları var, düzenleri var. Allah'tan kork Muhsin amca. Sen hacı adamsın, Kabe'ye yüz sürmüş adamsın. Yetimi sokakta bırakmak sığar mı kitabına? Muhsin, "Din sömürüsü yapma bana," diye bağırdı. Sesi çocukları ağlatacak kadar gür çıktı. Ve sonra o meşhur, o klasik yalanı söyledi. Gözlerini bile kırpmadan. "Hem zaten benim oğlum gelecek. Almanya'dan oğlum Remzi dönüyor. Evlenecek, buraya yerleşecek. Yani paran olsa da oturamazsın artık. Oğlum gelecek, ev lazım." Meryem biliyordu. Remzi'nin Almanya'da işi gücü yerindeydi. Gelmeye niyeti yoktu. Bu sadece bir kılıftı. "Yalan söylüyorsun," diyebildi fısıltıyla. "Daha geçen hafta Remzi abiyle telefonda konuştum. Gelmeyeceğim diyordu." Muhsin'in yalanı yüzüne vurulunca daha da öfkelendi. "Sen benim oğlumla mı konuşuyorsun? Bir de namusumuza laf mı getiriyorsun? Çıkacaksın. Bitti. Sana 1 hafta mühlet. 1 hafta sonra geldiğimde bu evi boş görmezsem zabıtayı da alırım,
Polisi de alırım, eşyalarını kapının önüne yığarım. Hacı Muhsin geldiği gibi hışımla çıktı. Kapıyı öyle bir çarptı ki sobanın üzerindeki güğüm sarsıldı. O kapı kapanınca evin içindeki o sıcak hava bir anda buz kesti. Meryem kapının arkasına yığıldı kaldı. Çocuklar Ömer ve Elif koşup annelerine sarıldılar. "Anne ağlama," dedi Ömer. "Ben çalışırım, simit satarım, o parayı veririz o kötü adama." Meryem oğlunun bu sözüne daha çok ağladı. Dışarıda rüzgar uğulduyordu. Huu, huu diye esiyordu. Sanki yaklaşan felaketin habercisiydi. Meryem pencereden dışarı baktı. Hacı Muhsin elleri cebinde, ıslık çalarak kendi sıcak, kaloriferli dairesine doğru yürüyordu. Meryem ellerini semaya açtı. "Ya Rabbi, o senin kulunsa biz de senin kulunuz. O sıcak evine giderken benim yavrularımı bu ayazda evsiz bırakmayı düşündü. Sen görüyor, sen biliyorsun. Vekilim sensin Allah'ım." O gece Meryem uyumadı. Sabaha kadar düşündü. Bir hafta. Sadece bir haftası vardı. Ve Hacı Muhsin şaka yapmıyordu. Gözlerinde o hırsı görmüştü. Ama Meryem bilmiyordu ki Hacı Muhsin'in zulmü sadece evden çıkarmakla kalmayacak, o eşyaları karların üzerine attığı o kara gece mahşer yerine dönecekti. Allah'ın selamı. Rızık Allah'tandır, şeref ise kulun kendi elindedir diyerek onuruyla yaşayanların üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Hacı Muhsin Meryem'e bir hafta mühlet vermişti vermesine. Ama aklında başka bir şeytanlık vardı. Meryem ise ertesi sabah erkenden kalktı. Çocukları okula bıraktı, düştü yollara. Mahalle mahalle, sokak sokak kiralık ev aradı. Emlakçıların camlarına baktı, boynu büküldü. En rutubetli bodrum katlarına bile 10.000, 12.000 lira istiyorlardı. Meryem'in cebindeki para ise kuş kadar kalıyordu bu rakamların yanında. "Allah'ım," dedi, "beni namerde muhtaç etme." Akşam üzeri eve dönerken ayaklarının altı su toplamıştı. Evinin sokağına girdiğinde Hacı Muhsin'i bakkalın önünde otururken gördü. Muhsin tesbihini çekiyor ama gözleriyle Meryem'i süzüyordu. O bakışlar. O bakışlarda merhamet yoktu. Ev sahibi ciddiyeti yoktu. Başka, kirli, yapışkan bir niyet vardı. Meryem başını yere eğip hızlıca geçmek istedi. "Meryem gelin," diye seslendi Muhsin. Sesi bu sefer bağıran değil, yumuşak ama mide bulandırıcı bir tondaydı. "Buyur hacı amca," dedi Meryem duraksayarak. "Ne yaptın? Buldun mu bir yer? Süren azalıyor bak." Meryem yutkundu. "Bulamadım daha. Fiyatlar ateş pahası. Biraz daha mühlet versen." Muhsin, bakkalın önündeki tabureden kalktı. Meryem'e doğru bir adım attı. "Mühlet verilir verilmesine de. Gel akşam bir konuşalım seninle. Çocuklar uyuyunca gel. Belki bir orta yol buluruz." Meryem'in içine bir kurt düştü. "Ne orta yolu hacı amca? Kirayı artır desen artıracağım ama gücüm yok." Muhsin sinsi sinsi güldü. "Para değil mesele kızım, para değil. Sen gel, hallederiz." Meryem eve girdi, kapıyı 3 kere kilitledi. Kalbi güm güm atıyordu. Muhsin'in o bakışını hiç sevmemişti. Akşam oldu, çocuklar uyudu. Meryem gitmedi tabii ki. Saat 22.00 sularında kapı hafifçe tıklandı. Meryem irkildi. "Kim o?" "Aç Meryem, benim. Konuşacağız dedik ya." Hacı Muhsin'di. Meryem kapıyı açmadı, arkasından seslendi. "Hacı amca, ne diyeceksen buradan de. Gece vakti dul kadının evine girilmez. Laf olur, söz olur." Muhsin dışarıdan fısıldadı. "Laf olmaz. Ben bu apartmanın sahibiyim. Kim ne diyecek? Aç hele. Senin hayrına bir şey diyeceğim. Belki kirayı silerim ha? Ne dersin?" Kira silmek lafı Meryem'i şaşırttı. Ama niyeti sezdiği için kapıyı zincirle araladı sadece. "Söyle hacı amca," dedi mesafeli bir sesle. Muhsin, aralık kapıdan içeri süzülmeye çalıştı ama zincir izin vermedi.
Yüzünü kapıya dayadı. O hacı kokusu değil, nefis kokusu geliyordu ağzından. "Meryem," dedi. "Bak kızım, gençsin, güzelsin. Bu hayat yalnız geçmez. Ben sana acıyorum. O çocuklara da yazık." Meryem, "Allah razı olsun. Biz halimizden memnunuz," dedi sertçe. Muhsin asıl niyetini kustu. "Memnun değilsin, biliyorum. Sürünüyorsun. Bak ben varlıklı adamım. Hanım zaten hasta, yaşlandı. Benim de bir can yoldaşına ihtiyacım var." Meryem'in kanı dondu. "Ne diyorsun sen hacı amca? Utanmıyor musun sakalından?" Muhsin devam etti, arsızca. "Ne utanacağım? Dinimize göre haktır. Senin nikahımı alırım demiyorum hemen ama aramızda bir anlaşma olur. İmam nikahı kıyarız gizliden. Sen benim özel misafirim olursun. Kira vermezsin. Faturalarını öderim. Çocuklarına babalık yaparım. Sadece haftada 1-2 gün gönlümü hoş tutarsın. Kimsenin ruhu duymaz. Almanya'daki oğlan yalanını da unuturuz. Gül gibi yaşar gidersin." Hacı Muhsin Meryem'den hayır cevabını alınca içindeki o son insanlık kırıntısını da çöpe atmıştı. Artık amacı sadece kirayı artırmak değil, reddedilmenin intikamını almaktı. Meryem'i o mahallede barındırmayacaktı. Ertesi sabah elinde tesbihiyle mahalle kahvesine girdi. Çayını höpürdeterek içerken yanındakilere fısıldamaya başladı. "Ah komşular ah! İnsanın alnı secdeye değer de için ne olur bilemezsin. Şu bizim kiracı Meryem var ya." "Ne olmuş hacı abi?" dediler. Muhsin yüzüne sahte bir üzüntü maskesi taktı. "Ben dul kadındır, sahiplenelim," dedim. "Kirasını idare edelim," dedim. Ama kadın yoldan çıkmış. Gece yarısı evine giren çıkan belli değil. Dün gece beni de kapıda uygunsuz karşıladı. Tövbe estağfurullah. "Kirayı ödeyemiyorum hacı amca. Başka türlü ödeşelim," dedi utanmadan. Mahalleli şok oldu. "Yapma hacı abi, Meryem Hanım öyle biri değil," diyenler oldu ama Muhsin bastırdı. "Siz bilmezsiniz. Ben ev sahibiyim. Her şeyi görüyorum. Namusumuza leke sürdürmem. O kadını derhal atacağım." Muhsin kendi ahlaksız teklifini Meryem yapmış gibi anlatıp gariban kadının namusuna kara bir leke çaldı. Artık mahallede Meryem'e yardım edecek kimse kalmamıştı. Muhsin kahveden çıktı, emlakçıya değil, şehrin tekin olmayan izbe bir mekanına gitti. Kulağına çalınmıştı. Parası bol ama evi barkı belli olmayan tiplerin yüksek kira verdiğini duymuştu. Orada bir masada oturan, yüzünde derin bir bıçak izi olan, gözleri donuk, ürkütücü bir adamla tanıştı. Necmi. Lakabı Barut. Necmi, karanlık işler çeviren, polisten saklanmak için aile apartmanı gibi göze batmayan yerler arayan, belinde silahı eksik olmayan tehlikeli bir suçluydu. Muhsin adamın tipinden ürktü ama masaya koyduğu parayı görünce korkusu geçti. Necmi, bir tomar parayı lastiğinden ayırıp masaya vurdu. "Hacı amca," dedi boğuk bir sesle. "Benim işim çok, sorum az olur. Evin giriş katıymış, bana uyar. Yüküm ağır olur. Gece gelenim gidenim olur. Karışmayacaksın. Kirayı da peşin veririm. 3 katını veririm. Ama kontrat, kimlik kaydı istemem. Anlaştık mı?" Hacı Muhsin parayı görünce gözleri parladı. "Ne demek evladım? Sen parayı ver, gerisi kolay. Benim apartmanım sağlamdır. Kimse sana kimsin diyemez. Yeter ki o içerideki kadını çıkaralım." Muhsin, Meryem'i atıp yerine koyacağı Azrail'ini kendi elleriyle seçmişti. Necmi'nin gözlerindeki o ölümcül soğukluğu paranın yeşili sanmıştı. Aynı günün akşamı. Hava kararmış, sulu sepken bir kar yağışı başlamıştı. Meryem evde çocuklarına ders çalıştırıyordu. Birden kapı, sanki koçbaşıyla vurulur gibi çalındı. Güm, güm, güm. Meryem korkuyla kapıya koştu. Açtığında karşısında Hacı Muhsin ve yanında izbandut gibi 2 adam nakliyeci kılıklı vardı. Arka taraftaysa siyah camlı lüks bir arabanın içinde sigarasını içen Barut Necmi izliyordu.
Muhsin bağırdı. Hadi, vakit doldu. Yeni kiracım geldi, kapıda bekliyor. Boşalt evi. Meryem, hacı amca, Allah'tan kork. Bu karda kışta gece vakti nereye giderim? Hani bir hafta demiştin diye ağladı. Muhsin, Meryem'i kolundan tutup kenara itti. Süre müre yok. Senin gibi namussuza evimde barındırmam. Atın eşyaları. O iki adam içeri daldı. Meryem'in o gariban koltuklarını, çocukların yataklarını, sobanın üzerindeki tencereyi bile. Hepsini kucaklayıp kapının önüne, çamurlu kaldırıma fırlatmaya başladılar. Çocuklar, Ömer ve Elif, çığlık çığlığa ağlıyordu. Yapmayın, kitaplarım, annemin çeyizi. Komşular camlara çıktı. Kimse inip dur diyemedi. Çünkü Muhsin namussuz demişti bir kere. Kimse bulaşmak istemiyordu. Yarım saat içinde ev boşalmıştı. Eşyalar sokağın ortasında, yağmurun ve karın altında ıslanıyordu. Meryem, çocuklarını bir battaniyenin altına sarmış, kaldırım taşına oturmuştu. Hacı Muhsin, evin anahtarını Barut Necmi'ye teslim etti. Necmi, Muhsin'in eline kalın bir zarf, para dolu, tutuşturdu. "Eyvallah hacı dayı, kimse rahatsız etmesin bizi," dedi ve eve girdi. Muhsin elindeki parayı ceketinin iç cebine koydu, üzerine vurdu. "Oh be, bereketli oldu," dedi içinden. Dönüp gitmek üzereyken kaldırımda titreyen Meryem'le göz göze geldi. Meryem gözyaşları içinde parmağını Muhsin'e doğrulttu. O an şimşek çaktı. Gök gürledi. Meryem'in dudaklarından şu sözler döküldü. "Hacı Muhsin, beni bu kış günü yavrularımla sokağa attın. İftira attın. O aldığın paralar kefen paran olsun. Evine soktuğun o adam ecerin olsun. Dilerim Allah'tan bu kapının eşiğinde can veremeyesin." Muhsin kahkaha attı. "Hadi oradan. Dua et polise vermedim seni. Yürü git parkta yat." Muhsin sıcak evine, üst kattaki dairesine çıktı. Meryem ve çocukları ise karanlıkta, o soğuk sokakta yapayalnız kaldı. Ama Hacı Muhsin bilmiyordu ki, o eve soktuğu Necmi sadece bir kiracı değil, yürüyen bir bombaydı. Ve pimi çoktan çekilmişti. Haramın temeli olmaz. Zulümle dikilen bina ayakta kalmaz. Kıymetli dostlar, o karanlık gecede Meryem ve çocukları sokakta, eşyaların başında titrerken, mahallenin bakkalı İsmail amca dükkanı kapatıyordu. Durumu görünce yüreği parçalandı. Koşarak geldi. "Meryem kızım, ne oldu böyle?" Meryem ağlayarak anlattı. İsmail amca, Hacı Muhsin'in evine doğru tükürdü. "Yazıklar olsun sakalına. Kalk kızım kalk. Benim dükkanın arkasında küçük bir depo var. Sobası da yanar. Saray değil ama sokaktan iyidir. Bu gece oraya sığışın. Sabah ola hayrola." Meryem, "Allah razı olsun İsmail amca," dedi. O gece Meryem ve çocukları bakkal dükkanının deposunda, un çuvallarının arasında ama güven içinde uyudular. Saraydan kovulmuşlardı ama merhametin kucağına sığınmışlardı. Diğer tarafta ise Hacı Muhsin, cebindeki o kalın tomar paranın sarhoşluğuyla uyumuştu. Ama sabah uyandığında evde garip bir hava vardı. Eskiden alt kattan Meryem'in çocuklarının gülüşmeleri, sabah Kur'an sesi, kızaran ekmek kokusu gelirdi. Şimdi ise ölüm sessizliği vardı. Ve daha kötüsü, apartmanın girişinden ağır, geniz yakan bir koku geliyordu. Tiner gibi, asit gibi. Muhsin aşağı indi. Meryem'in o çiçeklerle süslediği pencereler, siyah, kalın, muşamba gibi perdelerle kapatılmıştı. İçerisi görünmüyordu. Kapının önüne 2 tane güvenlik kamerası takılmıştı. Muhsin şaşırdı. "Allah Allah, bu Necmi ne iş yapıyor ki böyle kale gibi koruyor evi?" dedi kendi kendine. Kapıyı çalmak istedi. "Hoş geldin," demek için. Ama kapı açılmadı. İçeriden sadece boğuk, hırıltılı bir öksürük sesi ve ağır eşyaların sürüklenme sesi geldi. Akşam oldu. Muhsin, üst kattaki dairesinde televizyon izliyordu. Saat gece 02.00 sularıydı. Apartmanın önünde lüks, camları filmli arabalar durmaya başladı. Kılıksız, belinde silah kabartısı belli olan adamlar iniyor, alt kata giriyor, ellerinde siyah poşetlerle çıkıyordu. Apartmanın diğer sakinleri, Ayşe teyze, Memur Kemal,
Korkudan perdelerini bile açamıyordu. Muhsin pencereden baktı. Ulan bu adam neci? Mafya mı? Kaçakçı mı? Diye içi ürperdi. Hemen pijamalarıyla aşağı indi. Kendi ev sahibi otoritesine güveniyordu ya. Necmi'nin kapısını çaldı. Necmi Bey, Necmi Bey. Kapı hışımla açıldı. Karşısında Barut Necmi değil, onun adamlarından biri vardı. İri yarı, gözü dönmüş bir adam. Ne var ihtiyar? Gece gece ne bağırıyorsun? Muhsin, ben ev sahibiyim, dedi titreyerek. Bu gelen giden ne? Mahalleli rahatsız oluyor. Ne taşıyorsunuz siz? O sırada arkadan Barut Necmi göründü. Elinde bir sigara, belinde tabancası açıkta duruyordu. Gözleri kan çanağı gibiydi. Yavaşça kapıya geldi. Muhsin'in yüzüne dumanını üfledi. "Hacı dayı," dedi fısıldayarak. "Hayırdır, uykun mu kaçtı?" Muhsin, silahı görünce yutkundu. Dili damağına yapıştı. Necmi oğlum, gürültü oluyor da, bir de koku var. Nedir bu?" Necmi, Muhsin'in yakasına yapıştı. O, "Hacı amca," diyen saygılı adam gitmiş, yerine bir canavar gelmişti. Muhsin'i kendine çekti. "Bana bak hacı," dedi. "Sen paranı aldın mı?" "Aldın." "Hem de 3 katını aldın mı?" "Aldın." "O zaman dilini yutacaksın. Benim işime burnunu sokarsan, o burnunu koparırım. Aşağıda ne yaptığım seni ilgilendirmez. İster bomba yaparım, ister zehir. Sen yukarı çık, namazını kıl, sesini kes. Yoksa o Meryem'e attığın sokağa senin cesedini sererim." Muhsin, hayatında böyle bir aşağılanma, böyle bir korku yaşamamıştı. "Tamam, tamam evladım. Ben sadece komşular," diyebildi. Necmi, Muhsin'i itti. Muhsin merdivenlere düştü. "Yürü git. Bir daha kapıma gelirsen o beyaz takkenini kana boyarım." Kapı güm diye yüzüne kapandı. Muhsin emekleyerek üst kata, dairesine kaçtı. Kapısını kilitledi, sürgüyü çekti. Ellerinin titremesi durmuyordu. Kendi evinde hapis kalmıştı. Alt kattan gelen o kimyasal kokular, uyuşturucu imalathanesi kurmuşlardı, evin içine sızıyor, nefes almasını zorlaştırıyordu. Muhsin salonun ortasında oturdu. Gözü duvardaki "Bu da geçer yahu" levhasına takıldı. Geçmiyordu. Aklına Meryem geldi. Meryem'e "Çık!" diye bağırdığı o an geldi. Meryem sessizce başını eğmişti. Şimdi ise Necmi ona "Çık!" demiş, Muhsin korkudan altına kaçıracak hale gelmişti. Muhsin o gece sabaha kadar uyuyamadı. Aşağıdan gelen tak, tak, tak sesleri sanki tabutuna çakılan çivilerin sesi gibiydi. Kendi hırsıyla, kendi kalesi olan evini bir cephaneliğe, bir suç yuvasına çevirmişti. Polisi aramak istedi. Eli telefona gitti. Ama Necmi'nin tehdidi aklına geldi. "Senin cesedini sererim." Ve bir de şu vardı. Kayıtsız kiralamıştı. Vergi kaçırmıştı. Suça yataklık etmişti. Polise gitse kendisi de yanacaktı. Muhsin kendi kazdığı kuyuya düşmüştü. Ama asıl felaket henüz gelmemişti. Necmi'nin düşmanları vardı. Ve o düşmanlar Necmi'nin nerede saklandığını öğrenmek üzereydi. Muhsin'in evi yakında bir savaş alanına dönecekti. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Hacı Muhsin korkuyla evinde hapis hayatı yaşarken, Meryem ve çocukları İsmail Bakkal'ın deposunda un çuvallarının arasında hayata tutunmaya çalışıyordu. Meryem, "Buna da şükür," diyordu. "Başımızda bir dam var ya." Ama Allah sabreden kulunu darda bırakır mı? Bırakmaz. Bir sabah bakkala mahallenin en eski, en varlıklı ama bir o kadar da hayırsever teyzesi Semiha Hanım geldi. Semiha Hanım, büyük bir köşkte yalnız yaşayan, evlatları yurt dışında olan yaşlı bir kadındı. İsmail Bakkal'a, "Evladım, bana dürüst, helal süt emmiş, evimde kalacak, bana yoldaş olacak bir yardımcı lazım. Var mı bildiğin biri?" dedi. İsmail Bakkal'ın gözleri doldu. "Var Semiha teyze, hem de pırlanta gibi," dedi ve Meryem'i çağırdı. Meryem mahcup bir şekilde geldi. Semiha Hanım, Meryem'in yüzündeki o nuru,
O çilekeş ama onurlu duruşu görünce kanı ısındı. Meryem'in hikayesini dinleyince gözyaşlarını tutamadı. "Kızım," dedi. "Benim evim büyük. Müştemilatı var, dayalı döşeli. Al çocuklarını gel. Hem bana can yoldaşı olursun, hem evimin işini görürsün. Çocukların da okullarına servisle gider gelir. Seni kimseye muhtaç etmem." Meryem ellerini yüzüne kapadı, şükür secdesine kapanacak gibi oldu. Hacı Muhsin onu rutubetli bir daireden atmıştı. Ama Allah ona bir köşkün kapısını açmıştı. Meryem ve çocukları o gün sevinç gözyaşlarıyla o sıcak yuvaya taşındılar. Aynı gece. Hacı Muhsin'in sarayında ise işler karışmıştı. Saat gece 3.00 sularıydı. Mahalle bir anda siren sesleriyle inledi. Kırmızı mavi ışıklar Muhsin'in yatak odasının duvarlarında dans ediyordu. Barut Necmi ve adamları büyük bir sevkiyat hazırlığındaydı. Ancak narkotik polisi uzun süredir takipteydi ve düğmeye basmıştı. Anons sesi sokağa inletti. "Polis, etrafınız sarıldı. Teslim olun." Muhsin yatağından fırladı. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Pencereden bakmaya korkuyordu. Aşağıdan Necmi'nin o boğuk sesi duyuldu. "Teslim olmak yok. Yakın her şeyi. Ateş serbest." Ve o an mahalle savaş alanına döndü. Çatışma başladı. Mermiler havada uçuşuyordu. Muhsin yatak odasında yere yattı, sürünerek koridora kaçmaya çalıştı. O sırada alt kattan, yani Meryem'e attığı o daireden korkunç sesler geliyordu. Necmi'nin adamları polisin eline geçmesin diye içerideki kimyasalları ateşe vermişti. Ancak o kimyasallar sıradan bir ateş değildi. Büyük bir gürültüyle "güm" diye bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle Hacı Muhsin'in salonunun zemini çöktü. O çok sevdiği, "tapusu bende" diye övündüğü evinin duvarları çatladı, camları şıngır şıngır indi. Muhsin toz duman içinde öksürerek merdivenlere koştu. "Evim, evim yanıyor, imdat!" diye bağırıyordu. Ama can derdi, mal derdini bastırmıştı. Alevler alt kattan üst kata, Muhsin'in dairesine sıçramıştı. Muhsin, yalın ayak, pijamalarıyla kendini zorlukla sokağa attı. Dışarı çıktığında gördüğü manzara, ömrü boyunca unutamayacağı bir cehennemdi. O uğruna Meryem'e ağlattığı, 3 kuruş fazla kira için bir suçluya verdiği binası. Alev alev yanıyordu. İtfaiye geliyor ama yangın kimyasal olduğu için sönmüyordu. Barut Necmi ve adamları arka bahçeden kaçmaya çalışırken polis tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Necmi, polis aracına bindirilirken yanan eve bakıp kahkaha atıyordu. "Hacı dayı, sana demiştim, ben çıkarsam bu evde benimle gelir diye." Muhsin kaldırıma çöktü. Üzerinde isli pijamaları, ayağında tek ayakkabısı yoktu. Tıpkı o gece Meryem'i bıraktığı haldeydi. Komşular etrafına toplandı. Kimse geçmiş olsun demiyordu. Herkesin gözünde ilahi adalet bakışı vardı. İsmail Bakkal yaklaştı. "Gördün mü Muhsin?" dedi. "Meryem'in ahı indirir şahı. O garibanı sokağa attın, evim kıymetli dedin. Bak şimdi, o evden geriye bir avuç kül kaldı." Sabah olduğunda Meryem, Semiha Hanım'ın köşkünün mutfağında çocuklarına tereyağlı yumurta hazırlıyordu. Sıcak, huzurlu ve güvendeydi. Televizyonda sabah haberleri açıktı. Spiker heyecanla anlatıyordu. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. Bir apartman dairesi cephaneliğe döndü. Çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin kaçak kiralama yaptığı belirlendi. Ekranda alevler içindeki o eski evini ve kaldırımda battaniyeye sarılmış, ağlayan Hacı Muhsin'i gördü. Meryem'in içi cız etti. Zulüm görse de yüreği merhamet doluydu. "Allah'ım," dedi, "ben sana havale etmiştim. Sen ne büyüksün." Oğlu Ömer sordu. "Anne, bu bizim eski evimiz mi?" Meryem oğlunun gözlerini kapattı. "Bakma oğlum, orası artık bizim değil. Orası hırsın ve kibrin mezarlığı oldu." Hacı Muhsin her şeyini kaybetmişti. Evi yanmış, sigortası olmadığı için kaçak kiraladığından 5 kuruş alamayacak duruma gelmişti. Ve dahası suç örgütüne yataklık suçlamasıyla polis onu da ekip otosuna bindiriyordu. Ama hikaye burada bitmeyecekti. Muhsin için asıl son hapishanede değil,
Necmi'nin yarım kalan hesabında gizliydi. Kıymetli dostlar, her şeyin bir sonu olduğu gibi bu kıssanın da son perdesine geldik. O görkemli apartman alevlere teslim olmuş, Hacı Muhsin'in tüm varlığı bir gecede kül olup gitmişti. Muhsin o gece polis tarafından gözaltına alındı. Örgüte yardım ve yataklık, kaçak kiralama, vergi kaçırma. Dosyası kabarıktı. Nezarethanede geçirdiği o ilk gece hayatının en uzun gecesiydi. O sert beton zeminde yatarken aklına Meryem'e attığı o soğuk kaldırım taşı geldi. Üşümek neymiş, kimsesizlik neymiş, o gece iliklerine kadar hissetti. Ertesi gün mahkemeye çıkarıldı. Avukatı yoktu, parası yoktu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ama yurt dışı yasağı kondu ve tüm banka hesaplarına bloke konuldu. Muhsin adliyeden çıktığında cebinde 5 kuruşu olmayan, evi barkı yanmış, itibarı sıfırlanmış bir hiçti artık. O beyaz takkesi kirlenmiş, o pahalı paltosu is kokuyordu. Gidecek yeri yoktu. Akrabaları telefonunu açmıyordu. Mahalleli yüzüne bakmıyordu. Hacı Muhsin o geceyi bir parkta, bankın üzerinde titreyerek geçirdi. Meryem'e "Beğenmiyorsan parkta yat" demişti ya. Kader o lafı ona yediriyordu. Aradan birkaç hafta geçti. Muhsin sokaklarda yaşamaya alışmaya çalışıyordu. Camilerin yardım kuyruklarına giriyor, çöplerden ekmek topluyordu. O kibirli adamdan eser kalmamıştı. Yaşayan bir ölüye dönmüştü. Bir gün karnı çok açtı. Şehrin lüks semtlerinden birinde yürürken bir köşkün kapısının açıldığını gördü. Dışarıya tertemiz giyinmiş, yüzü nurlanmış bir kadın ve yanında 2 sağlıklı çocuk çıktı. Bu Meryem'di. Yanında Ömer ve Elif vardı. Okuldan dönüyorlardı. Ellerinde dondurma vardı. Muhsin bir çöp konteynerinin arkasına saklanmak istedi. Ama Meryem onu gördü. Göz göze geldiler. Meryem'in gözlerinde nefret yoktu. Sadece derin bir acıma duygusu vardı. Muhsin utancından yerin dibine girmek istedi. Başını öne eğdi. Meryem çocuklarına "Siz eve girin yavrularım" dedi. Sonra yavaşça Muhsin'e yaklaştı. Çantasından bir miktar para çıkardı. "Al hacı amca" dedi. "Karnını doyur." Muhsin'in eli titreyerek paraya gitti. "Meryem" dedi boğuk bir sesle. Ben ettim, sen etme. Affet." Meryem ona hayatının en büyük dersini verdi. "Ben seni Allah'a havale ettim Muhsin amca. Onun terazisi şaşmaz. Ama görüyorum ki senin hesabın daha bitmemiş. Rabbim yardımcın olsun." Meryem arkasını döndü ve o sıcak, huzurlu konağa girdi. Muhsin ise elindeki o sadaka parasıyla Meryem'in merhametinin ağırlığı altında ezilerek oradan uzaklaştı. Ama Muhsin'in çilesi sadece açlık ve vicdan azabı değildi. Hapishanede olan Barut Necmi köpürüyordu. Malları yanmış, adamları yakalanmış, büyük bir sevkiyatı batmıştı. Ve Necmi, bu baskının sorumlusu olarak polise çok konuştuğunu düşündüğü o korkak Hacı Muhsin'i görüyordu. Hapishaneden dışarıya, o karanlık dünyaya bir emir fısıldandı. "O ev sahibinin biletini kesin. Çok öter o." Gece yarısıydı. Muhsin, şehrin izbe bir sokağında, Meryem'in verdiği parayla aldığı yarım ekmek arası döneri yiyordu. Hava soğuktu. Sokak lambası yanıp sönüyordu. Bir motosiklet sesi duyuldu. 2 kişiydiler. Kasklı, siyah giyimli. Motor Muhsin'in önünde durdu. Arkada oturan indi. Elinde susturucu takılmış bir silah vardı. Muhsin ekmeğini yere düşürdü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. "Kimsiniz? Ne istiyorsunuz gariban adamdan?" dedi titreyerek. Adam soğuk, metalik bir sesle konuştu. "Barut Necmi'nin selamı var hacı. Kirayı tahsil etmeye geldik. Ama bu sefer para değil, canınla ödeyeceksin." Muhsin, "Yapmayın, ben bir şey demedim. Vallahi polise bir şey demedim" diye yalvardı. Ama zalimin dünyasında merhamet yoktu. Tıpkı Muhsin'in Meryem'e göstermediği gibi. Adam tetiği çekti. Puf, puf. 2 el ateş sesi gecenin sessizliğinde boğuk bir şekilde yankılandı. Hacı Muhsin o soğuk, ıslak kaldırıma yığıldı. Meryem'e attığı o kaldırıma. Elindeki yarım döner yerdeki çamurlu suya karıştı. Kanı
sokağın kirli sularıyla birleşip aktı gitti. Kimsesiz, yapayalnız, korku içinde, soğuk bir betonun üzerinde can verdi. Ne başında okunan bir Yasin vardı, ne de elini tutacak bir seveni. Ertesi sabah gazetelerin 3. sayfasında küçük bir haber vardı. Eski ev sahibi sokak ortasında ölü bulundu. Polis hesaplaşma ihtimali üzerinde duruyor. Meryem, Semiha Hanım'ın köşkünün terasında çayını içerken bu haberi okudu. Derin bir nefes aldı. Gökyüzüne baktı. Güneş doğuyordu. Su testisi su yolunda kırıldı, dedi içinden. Sonra çocuklarına seslendi. Hadi hazırlanın, okula geç kalacaksınız. Kıymetli dostlar, Hacı Muhsin, 3 kuruş daha fazla kazanmak için bir ananın ahını aldı, evine şerri soktu ve sonunda o şer kendi eceli oldu. Meryem ise sabretti, namusundan ödün vermedi, Rabbine sığındı ve mükafatını hem bu dünyada huzurla hem de ahirette alacak inşallah. Unutmayın, zulüm ile abad olanın sonu berbat olur. Evinizin bereketi aldığınız kirada değil, o evde edilen dualardadır. Rabbim bizleri merhametlilerden eylesin, zalimlerin şerrinden korusun. Rabbim bu hikayedeki güzellikleri hayatımıza nasip etsin. Videoyu beğenmeyi ve yorumlara bir amin bırakmayı unutmayalım. Allah'a emanet olunuz.